Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle farklı renklerde ve farklı boyutlarda çiçek motifi öreceğiz. Motifin yapılışı gerçekten çok kolay arkadaşlar. Aynı yöntemi uygulayarak farklı boyutlarda öreceğiz. Motifimiz 3 turda tamamlanıyor. Bu şekilde 5 taç yapraktan oluşan tek renkte motif örebileceğimiz gibi 7 taç yapraktan oluşan ve 2 renkten oluşan daha büyük motiflerde örebiliriz. Önce tek renk ve küçük motifin yapılışını göstereceğim. Daha sonra iki renkli büyük motifin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Eğer motifi şu şekilde örmek isterseniz ilk iki turu birinci renkle, son turu ikinci renkle ördüğünüzde bu şekilde de bir motif elde edebilirsiniz. Motifleri orta kalınlıktaki iplerle ördüm. 5 numara 3 milimetrelik tığ kullandım. Burada görmüş olduğunuz motifi ise daha ince merserize iple ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifin boyutu oldukça küçüldü. Yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Önce ipimi alıyorum ve bir sihirli halka oluşturuyorum. Halkanın içerisinden tığ geçiriyorum, bir ilmek alıyorum, bir zincir çekip sıkıştırıyorum. 5 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Halkanın içerisine batıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde 5 adet zincir halkalar oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekiyorum. Yine halkaya batıp sık iğne örüyorum. Devam edelim. Beşinci halkayı da tamamladım. İpi şöyle çekiyorum. Biraz halkayı sıkıştırıyorum. Tamamen sıkıştırmıyorum. Çünkü içine batacağız tekrar. İlk zincir halkanın altından tığımı geçiriyorum. Tekrar halkanın içerisine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci halkanın içine alttan batıyorum. Tekrar sihirli halkanın içerisine batıp ilmek alıyorum. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde ikinci turda da üçer zincirlik zincir halkalar oluşturacağız. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki halkanın içinden batıyorum. Daha sonra ortadaki halkaya batıp sık iğne örüyorum. Devam edelim. Beşinci halkayı oluştururken ilk başta örmüş olduğum kaydırmaya batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yaparak 5. halkayı da oluşturdum. Tekrar ilk halkaya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını dolayıp tekrar aynı halkaya batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. 2 ilmeği beklemeye alıyorum. Tekrar tığ doluyorum. Aynı yere batıp bir ilmek alıyorum. Yine tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığda kalan 3 ilmeği de birlikte örerek kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı halkaya batıp bir ilmek alıp sık iğne örüyorum. Şimdi ikinci halkaya geçiyorum. Halkanın içine batıp sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı halkaya batıp ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığ doluyorum. Aynı yere batıp ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Son olarak da 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne örüyorum. 2 taç yaprak çalıştık. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3 tane daha örelim.
Sık iğne ördükten sonra kaydırmanın ilmeğine arka taraftan şöyle batıyorum. İlmeği tekrar tığa yerleştiriyorum ve geriye doğru çekiyorum. Çeviriyorum motifi. Sıkıştırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi biraz uzun bırakıyorum dikiş işlemleri için. Kesiyorum. Bu şekilde. 3 turda tamamlamış olduk. Şimdi sihirli halkanın ipini çekiyorum. İstediğim kadar sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Daha ince uçlu bir tığ alıyorum. Sihirli halkanın ipini önce sabitliyorum açılmaması için. Şu şekilde. Daha sonra ilmekler arasından yürüterek gizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Tek renkten oluşan küçük motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki renkle aynı motifi çalışacağız. Büyüğünü göstereceğim. Daha küçüğünü örmek isterseniz aynen buradaki işlemleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Örülüş şekli aynı. Büyük motifin ortasını beyaz renkle öreceğim. Yine bir sihirli halka oluşturuyorum. Bir zincir çekip sıkıştırdım. 5 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine batıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde 7 tane halka oluşturalım. Beş zincir çektim. 7. halkayı oluşturuyorum. Daha sonra sihirli halkanın ipini çekip şöyle biraz sıkıştırıyorum. Çok sıkıştırmıyorum. Şimdi ikinci renge geçiş yapacağım. Eğer bu şekilde çalışmak isterseniz ikinci turu da aynı renkle örün arkadaşlar. Ben şimdi bu motifi çalıştığım için ikinci renge geçiş yapıyorum. Sarı renk ipi alıyorum. Bu ilmeğin içerisinden ipi geçiriyorum. Ve bu beyaz ipi çekerek iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra buradaki fazlalık ipleri araya alarak öreceğim. Önce ilk zincir halkanın ortasına batıyorum. Bir ilmek alıyorum, kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci halkaya batıyorum. Yine sihirli halkanın içinden geçip ilmek alıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bu arada bu fazlalık ipleri de araya alıp gizliyorum. Bu ipleri kesiyorum. Sihirli halkanın ipini bırakıyorum sadece. Beyaz uzun ipi ve bu sarı ipin ucunu kesiyorum. Devam ediyorum. 7. halkayı öreceğim. Yine 3 zincir çekiyorum.
başlangıçtaki kaydırma ilmeğine batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. İkinci turda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir halka oluşturduk şu şekilde. Daha sonra sıkıştıracağım ipi çekerek. Şimdi tekrar ilk sarı zincir halkanın içine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Aynen diğer motifte yaptığımız işlemleri yapacağız. 3 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Aynı yere batıp ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığ doluyorum. Aynı yere batıp ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Tığımdaki 4 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne örüyorum. Birinci taç yaprağı tamamladım. İkinciye geçiyorum. Zincirin altından batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine buraya trabzanlar örüyorum. Tığımdaki ilmekleri kapatıp 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne örüyorum. İkinci taç yaprak. Diğer yaprakları da aynı şekilde örelim. Son taç yaprağı da tamamladım. İlmeği uzatıyorum. İlk kaydırma ilmeğine arka taraftan batıyorum. Bu ilmeği geriye doğru çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi uzun bırakıp kesiyorum. Bu şekilde. Daha sonra sihirli halkanın ipini çekiyorum. Fazla çekmeyelim, burada büzüşmesin. Daha sonra bu ipi sabitleyip ilmekler arasında yürüterek gizliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.